Bir tane daha bir şeyi patladı. Sienna Spiro patladı dedi bir arkadaşımız. Sienna Spiro. Maybe. Ha bu kız. Bunu da böyle live'ına bakalım, böyle ortalarda bir live bulalım da hani acımasızca telifler yiyip sonra başımıza iş almayalım. BBC Radyo Vevo'da yayınlanmış. Maybe var kendi kanalında. Genelde zaten burada yayınlarına bakalım. Oy telifli, parça telifli baba. Girersek yakarlar bizi. Hiç bulaşmayalım. Şöyle bir tane Childish Gambino ile beraber sokakta söylemiş. Bir de buna bakalım. Sienna Spiro. Soyadı İtalyan gibi. Değildir muhtemelen. Bakayım. İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. Kendine özgü derin kontralto sesiyle tanınan Spiro, 2022'de TikTok'ta viral şarkı paylaşmaya başladı. Peki. Maybe ile de patlamış. TikToker mı yani diyeceğiz? Ne değil. Arada. Cover yapıyor. Redmond şarkısını Childish Gambino'nun. Geliyor. Allah ne kadar boğazını temizledi. Bak kaç dakika dindik, dikkat edin. Şimdi bazen işte böyle rahat gözüken insanlar işte öyle olmuyorlar. Güzel oyuncu. Çok iyi oyuncu kız. Bakın. Dışarıya saklama ustası. Bakın izleyin. Ne kadar rahat bir ifadesi var değil mi? Ezer geçerim ben buraları. Devam. DKTT dedüblüman mı? Beraber mi çalışmışlar? Bak şimdi şarkıya girerkenki haline bakın bir de. İç dünyasını izleyin. Ne kadar emin kendinden. Bak. Geliyor. Of, paniği gördünüz mü? Falan böyle. Abi çok iyi ya. Çok severim böyle şeyleri. Yakalamayı. Yani bu kadar iyi gözüküyor, rahat gözüküyor. Şarkıya girerken o paniği gördünüz değil mi yani? Falan. Uy. Ama ilginç bir ses. Ses rengi çok güzel ama tize çıkarkenki diyaframı ne kadar kötü ya. Bak şimdi. Şimdi şunu yapıyor ya geri. Nevran devamlı buraya alıyor. Yani nazalı seviyor ama devamlı geri bir diyafram. Çok düşük. Çok az nefes alıyor. Burada kesin korse var ha. İçeride bu arada. Evet, nefes kullanımı hiç iyi gözükmüyor ya çocuklar. Nedenle çok ton kaybediyor ha. Sallana sallana. Elini en sonuna koydu diyaframına, görüyorsunuz değil mi? Tutmuyor çünkü. Ömer Celo Official sıra bekliyorum Emre hocam. Ömer'in Celo. Baya sesler tutmuyor ha. Yok abi işte. Bu kızda sıkıntı var. Onu net söyleyeyim size. Bir sıkıntı var yani, var. Özellikle nefes sıkıntısı var. Baştan aşağı sürekli. Çok küçük söyleme alışkanlığı var. Yani büyük sahne alışkanlığı çok olan bir şarkıcıya benzemiyor. Ya daha doğrusu mikrofon alışkanlığı diyeyim yani. Şey değil yani, sıkı değil ve güçlü değil. Tutmadığı için nefesi, iyi sesler vermeye alışkın olmadığı için de hep geri kaçıyor yani. Hep yukarılar. Hep detone. Hani si bemol. Si bemolden yukarısı hep zor. Sınır si bemol onda.
Bu. Bak. Si naturale geldi, hemen patladı orada. İzleyin. Tutmadı. Ciddi sıkıntı var zaten sahnesinde ve keyifsiz. İnanılmaz heyecanlı ya. İlk konseri falan mı bu abi? 2025 yok. Peki. Bir de böyle daha şaşalı bir şeye bakalım. Böyle ortalığı yıkmış. Oo, inanılmaz. Hiç onun gibisini görmedik. Bakalım. Klip tabii ki. Burada ne vardı? Hep aynı şey var. Peki. Şimdi şöyle bir hikaye var. Dün Özgün'le konuşuyorduk. Biraz ona girelim mi Özgün? Dünyada müzikologlar veya müzikle uğraşanlar biz neye göre norm tutuyoruz? Mesela bu bir sıkıntıdır her zaman. Şimdi onu biraz konuşalım. Çok hoşunuza gidecek bu konu. Mesela şu anlattığım biraz önce söylediğim şey. Ya burada deton oluyor. Burada istediğini veremiyor vesaire vesaire. Bunun ne norm içinde söylüyorum ben abi? Ben şu an ne izliyorum? Ve neye göre deton ediyorum? Bak şimdi. Neye göre deton ediyorum? Neye göre deton ediyorum? Abi çünkü bu müzik türü oluşumu itibariyle, bugüne gelmesi itibariyle, insanlık mirası itibariyle bize aslında dışarıdan gelen müzik değil mi? Siz doğduğunuz gibi dışarıdan dinliyorsunuz. Çevrenizde duymuyorsunuz bunu. Dışarıdan. Başka bir ülkede yapılan, başka bir ülkenin kültürüyle büyüyen, gelişmiş bir müziği dinliyorsunuz. Ve farkında olmadan onun normunu incelemeye başlıyorsunuz. Ve onun normu bazen dünyaya global olarak da etkileyebiliyor. Bak ne demek istiyorum. Mesela düşünün, bu İngiliz müziği olsun. İsmini İngiliz koyalım. Yani öyle olduğundan değil. İngiliz müziği diyelim buna. Ve bu müziğin normları İngiltere'nin yıllarca dünyayı birçok sömürge ülkesiyle yönetmesiyle beraber kendi normunu yayıyor. Kendi detone algılayışını, kendi sürtone algılayışını. Çünkü mesela 1900'lü yılların başında ilk müzikologlar Avrupa'ya geldikleri zaman, dünyayı inceledikleri zaman mesela Hindistan'a gidiyorlar o müzikologlar. Diyorlar ki bu müzik diyorlar hem tonal değil, sesleri detone, yanlış basıyorlar. Yani kesinlikle bizim yaptığımız müziğe. Diyorlar ki bunlar tonal falan müzik yapmıyorlar. Çok kötü müzik yapıyorlar. Bunlar cahiller diyorlar. Hintlilere, Çinlilere, Türklere, Araplara, ne varsa bu coğrafyadaki herkese. Cahiller çünkü kendi normlarıyla dünyaya bakıyorlar. Fakat bizler artık biz öyle bir coğrafya ve dünyadayız ki hepimiz her şeyi dinliyoruz değil mi? Neyin normunu aldığımızı şaşırmış durumdayız. Bak bu cümleye bir daha geri döneyim. Neyin normunu aldığımızı şaşırmış durumdayız. Yani ben bir analizci olarak, norm olarak neyin normu içindeyim şu anda? Bu türün normu içindeyim. Bu türden bu kızı çıkaralım. Bizim mahalleye getirelim. Sienna Spiro bizim mahallede benle beraber şey söylesin mesela. Haydi gidelim haydi gidelim haydi. Bu yaptığı şeyler onun içinde çok daha güzel gözükebilir. Ve yaptığı küçük kusurlar hatta değersiz olabilir. Çünkü bizim normumuz öyle bir norm değil. Şunu demeye çalışıyorum abi. Normlar birbirinden üstün değildir. Normlar kültürle, dansla, hayatla ve yaşamla ve algıyla şekillenir. Hiçbir normun size bir şey dayatmasına izin vermeyin. O nedenle kendi kültürünüze sahip çıkmak aslında kendi hayatınıza da sahip çıkmaktır. Kendi inancınıza, yaşamınıza, değerlerinize ve sevdiklerinize. Balansları böyle kurabilirsiniz hayatta. Bir Afrikalı kendi kültürüne sahip çıkmak ister. Başkasının normunun üzerinde etkin olmasını istemez. Biz de öyle. Bir Türk de öyle. Herkesin kendi normu vardır ve herkesin kendi normu kendi içinde güzeldir. Kimsenin kendi normunu size dayatmasına izin vermeyin. Benim burada yaptığım analizlerin tamamı norm içi davranışları anlatır. Genel doğru değildir. Anlatabiliyor muyum? Hepiniz özgürsünüz yani. Bu yayını izleseniz de, beni beğenseniz de, sevseniz de, sevmeseniz de özgürsünüz.
Zevkleriniz de özgürsünüz. Kendi normunuz da özgürsünüz. Ama her norm kendi içinde bir değerlendirme ağına sahiptir. Bir Afrikalı da kendini izlediğinde birini hiç güzel dans edemiyor diyebilir. Çünkü onun yaptığı müzikte dans kaçınılmazdır. Dans ve ritim vücut birleşimiyle bir şey yürüyordur. Onun normu da onun kendi içinde beğenir beğenmez veya değer katar. Okey. Çok karıştırdım mı? Özgün bilmiyorum, anlatmaya çalıştığım tam olarak bu. Yok, Normlar. çok harika oldu hocam. Harika anlattınız. Belki de bunu özel keseceğim ve yayınlayacağım. Yani norm kültürü, çünkü bence çok önemli.